Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda çoklu köpek kontrolünden bahsedeceğim. Özellikle birden fazla köpeğe sahip olan insanların ev içerisindeki düzenlerini organize etmek ya da dışarıdaki gezinti programlarında düzenlerini organize etmenin nasıl şekillenmesi gerekli olduğu, köpeklerin kontrollerinin nasıl oluşturulması gerekli olduğu konusunda size bilgiler vereceğim. Çünkü çoklu köpek kontrolü tek köpekten biraz farklı bir mantık. Çünkü köpekler biliyorsunuz sürü hayvanı, sürü bileşenleri değiştiği zaman davranışları da ona göre değişir. Yani birden fazla köpek olduğu zaman özellikle kendi içlerinde oluşturdukları sürü itaat algısını, yani sahiple olan ilişkiyi bir nebze de olsa değiştirir ve farklılaştırır. O yüzden dikkat edilmesi gereken şeyler var. Kendi içlerinde oluşturdukları sürü kurallarının haricinde mutlaka sizinle korelasyonlu bir ilişkileri olması gerekiyor köpeklerin. O yüzden çoklu köpek kontrollerinin nasıl düzenlenmesi gerekli olduğu konularında bilgiler vereceğim. Arkadaşlar, çoklu köpek kontrolünde 2 köpek olduğunu düşünelim. Yani birden fazla köpek sayısı söz konusu olduğu zaman ilk önce kendinizle olan itaat algısını, yani sahip ve köpek arasındaki itaat algısını mutlaka ayrı olarak oluşturmak gerekiyor. Yani eğer 2 köpeğiniz varsa ikisine de ayrı zamanlar ayırmanız, hatta gezinti programlarında da günün bir gezintisini mutlaka ayrı ayrı yapmanızda fayda var. Çünkü yönetim algısı köpekle birebir sizin ilişkinizle oluşturulabilecek bir şey olduğu için çoklu gezintilerde kontrolü sağlamak çok kolay olmayacaktır. O yüzden ilk önce altyapının birebir oluşturulması, daha sonrasında 2 köpeğin senkron ve bir araya getirilerek itaat algısının oluşturulması gerekiyor. Örneğin ben ilk önce bir tane köpeğimle kısa bir itaat çalışması yapacağım. Yürü. Küçük bir itaatle başlıyorum. İtaat çalışması mutlaka ödüllendirme. Aferin. Otur. Yat. Otur. Yürü. Dur. Otur. Bekle. Önce temel basit komutlardan başlıyorum. Organize ediyorum. Tabii ki bunları bilmeyen köpekleri yürü. Ayrı ayrı ilk önce bu komutları, yani temel komutları organize etmiş olmanız gerekiyor. Dur. Otur. Yat. Zippo. Böyle durumlarda çoklu köpeklerde yürü. Köpekleri ayrı ayrı kontrol etmek hedefli olarak çağırmayı köpeğin ismini kullanarak yapmanızda fayda var. Çünkü ortak bir komut kullanırsanız her 2 köpeği de tetiklemek durumunda kalırsınız. Yani gel, buraya falan gibi komutlar kullanıldığında genel kapsamlı komutlar olduğu için her 2 köpekte de aynı algıyı oluşturacağınızdan ayrı ayrı kontrol durumu söz konusu olduğunda isimleriyle çağırmak çok daha mantıklı olacaktır. Birazdan örneklemede göreceksiniz. İsmiyle çağrıldığı zaman diğer köpek stabil algıda kalabiliyor. Ama buraya ya da gel diye çağırdığınız zaman 2 köpek birden tetikleniyor. O yüzden ilk önce köpekleri ayrı ayrı çalıştırırken mutlaka çağırmayı ismiyle yapmakta fayda var. Ve köpekte temel komut çalışmaları, bunun yanı sıra kayıtsız itaat çalışmalarını oluşturduktan sonra otur, yat, bekle, koy başını, öl, utan, aferin. Küçük trik komutlarınız varsa onları da çalıştırıp köpeği, daha sonra diğer köpeği geçiyoruz. Kısa kesiyorum buraları. Aslında bu çalışmalar çok daha kapsamlı, çok daha süresi farklı olan çalışmalar ama videoda göstermek hedefli olarak sadece şunu algılatmak istiyorum. Köpekleri ilk önce ayrı ayrı itaat algısı ve interaktif diyalog içerisinde tutuyorum. Daha sonra birleştireceğim. Şimdi 2. köpeği alacağım. Buraya. Haydi. Max. Aferin. Hop. Buraya. Pepsi. Buraya. Aferin sana. Otur. 2. köpeğim 6 aylık, henüz 6 aylık olan bir köpek. Her şeye yeni yeni başlıyor. O yüzden onun itaat algısını biraz daha
yoğun oluşturmaya çalışıyorum. Diğer köpeğim gibi kurguları tamamlanmış olan bir köpek değil. O yüzden odaklanma çalışmaları buraya mutlaka clicker'la organize ediyorum. Özellikle yürüyüş odaklanmaları buraya. Buraya. Dikkat edin, odak bende olduğu zaman ödüllendirmelerimi yapıyorum. Yaklaş. Otur. Daha henüz yeni öğretilere oturan bir köpek. Yürü. Buraya. Aferin. Süper. Süper. Buraya. 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 Otur. Yat. Aferin. Yürü. Buraya. Buraya. Otur. Yat. Koy başını. Aferin. Yürü. Yine buraya kayıtsız kısmı da çalışıyorum. Dediğim gibi bu kısımlar aslında çok daha uzun sürüyor. Yaklaş. Otur. Yat. Pepsi. Aferin. Yaklaş. Aferin. Aferin. Yürü. Ve tabii ki yat. Yine önemli noktalardan bir tanesi. İki köpeği bir araya getirdiğim zaman stabil mental algının ayrı ayrı köpeklerde oluşmuş olması gerekiyor. Bunu oluşturmak için köpeğe mutlaka yer ve stabilizasyon kavramını öğretmiş olmanız gerekiyor. Dikkat ettiyseniz şurada bir pad var köşede. Mutlaka bu tip bir pad kullanıp yer işaretlemesi yapmanız gerekiyor. Şimdi ben bu köpeği daha önce kurguladım bu konuda. Yerine gönderme ve yatırma. Yerine. Dediğim zaman gidip yerine. Hayır, yerine. Yat. Doğrulamalarını yapıyorum. Ödüllendiriyorum. Çağırma. Pepsi. Geldi. Ödüllendirdim. Yaklaş. Aferin. Yerine. Yat. Aferin. Her iki köpekte de bu çalışmayı yapmanız gerekiyor. Köpeklere herhangi bir noktada, işaretlediğiniz noktada stabil olma algısını oluşturmanız gerekiyor. Yat. Pepsi. Dikkat ettiyseniz ismiyle çağırıyorum köpeği. Yaklaş. Aferin. Yürü. Buraya. Aralarda küçük triklerle eğlendiriyorum. Bacak. 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 Aferin. Tut. Geç. Aferin. Dediğim gibi bu daha genç olan köpek. Heyecanlı. Dikkati çok daha çabuk dağılan bir köpek. Şimdi iki köpeği birleştirme. İlk önce bir köpeğe mutlaka stabilizasyon komutu veriyorum. Pepsi yerine. Yat. Yat. Bekle. İkinci köpeği organize edeceğim. Diğer köpek yerindeyken ikinci köpeği organize ediyorum. Şimdi aynı egzersizleri köpekleri tek tek bekleterek diğerinin önünde yapacağım ki bir başka aksiyon söz konusu olduğu zaman aksiyona kapılmamayı öğrensin. Zippo. Yaklaş. Yürü. Otur. Aferin. Zip. Gel. Otur. Yaklaş. Yat. Özellikle isimle çağırıyorum söylediğim gibi. Zippo. Diğerinin kapılmaması gerekiyor. Yaklaş. Özellikle heyecan verici şeylere. Bacak. 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 Bacak.
Bacak. Çok tetiklenen şeylere, tetikleyici şeylere reaksiyonsuz kalması gerekiyor. Konuş. Konuş. Ve diğerini organize edecekken öbürünü mutlaka yine stabilize ediyorum. Yat. Şimdi dikkat edin. Pepsi. Diğer köpeği çağırdım. Yaklaş. Yat. Zippo yerine. Yat. Pepsi. Aferin. Geri. Zippo. Yat. Aferin. Pepsi. Şimdi diğer köpeğin önünde öbür köpekle çalışma yapıyorum. Aferin. Buraya. Ve yine aynı tease edici komutları kullanıyorum. Konuş. Konuş. Güzel. Yaklaş. Yine küçük trikler yapabilirim. Otur. Yat. Koy başını. Öl. Bakın diğeri de aynı komutlara respond ediyor şu anda. Otur. Yaklaş. Ama sırasını beklemek durumunda. Şimdi şunu yapacağım. Köpekleri yan yana koyup isimleriyle tetiklenmeden bana gelmeleri yönünde komut kullanımı yapacağım. Buraya. Şimdi her ikisi yan yanayken isimlerine respond etme. Yani hangisini çağırdıysam onun kurguya dahil olması gerekiyor. Dikkat edin şimdi. Pepsi. Aferin. Yaklaş. Yat. Zippo. Aferin. Yaklaş. Bekle. Pepsi yerine. Yat. Yat. Ödüllendirme. Zippo. Aferin. Yaklaş. Otur. Yat. Pepsi. Yaklaş. Yat. Zippo yerine. Yat. Pepsi. Yat. Zippo. Aferin. Pepsi. Aferin. Ve en sonunda da senkronize tavır. Şimdi dikkat edin. Gel. Yat. Zip. Zip. Yat. İkisi yan yana pozisyondayken şimdi dikkat edin. Senkron. Koy başını. Koy başını. Koy başını. Aferin. Konuş. 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 Aferin. Koy başını. Öl. 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 Aferin. Gördüğünüz gibi en sonunda da senkronize ediyorum. Burada önemli olan nokta arkadaşlar, her iki köpeğin de mutlaka organizasyonlarının ayrı ayrı yapılıp daha sonra kurguların birleştirilmesi. Aksi takdirde ikisi bir arada yaparsanız sürekli bir uyarı karmaşası olacaktır. Sürekli bir aranızda mücadele olacaktır. Correction, düzeltme çok fazla olacaktır ve köpekler kendini çok iyi hissetmeyecektir. Çalışmaktan da keyif almayacaklardır. O yüzden ayrı ayrı organize edip, birleştirme öncesinde ayrı ayrı yatırarak çalışmalar yapıp köpekle ondan sonra birleştirmek hedefiniz olmalı. Gezintilerde şöyle aparatlar kullanabilirsiniz. Örneğin benim kullandığım gezinti esnasında yat, bekle. Gezinti esnasında kullandığım şu tip aparatlar, çatal kayış dediğimiz kayışlar. İki ucunu köpeklere takıp bu ucuna flexi ya da kayışınızı takıyorsunuz. Böylece tek elde iki köpeği birden kontrol edebileceğiniz pozisyonda kalıyorsunuz. Gezintilerde de bu tip aparatlar kullanarak çoklu köpek gezintisi oluşturabilirsiniz. Daha konforlu olacak şekilde ya da eğer size daha konforlu geliyorsa ayrı ayrı kayışlar kullanabilirsiniz. Ama kurguları her iki köpekte de sol tarafa organize ettiğimiz için kayışların birinin daha uzun, birinin daha kısa olması, dıştaki köpeğin kayışının daha uzun, içteki köpeğin kayışının daha kısa tutulması gerekiyor. Bu tip senkronlar oluşturduğunuz takdirde çoklu köpek kontrolü sağlanacaktır. O yüzden ayrı ayrı çalışmanızı ve kurguları ayrı ayrı oluşturup sonra birleştirmenizi tavsiye ediyorum.